Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Brüksel'e gidiyor. NATO Savunma Bakanları toplantısı var Brüksel'de. Brüksel'e gitmeden önce Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulundu. Gerek Türkiye'nin son dönemde artan savunma sanayi yatırımları ve gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu Yaşar Güler. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ukrayna-Rusya savaşında görüldü ki yaklaşık 30 ülke bir araya gelerek Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacını karşılayamadı. Bu durum silah ve mühimmat stoğu ile savunma alanında daha hazırlıklı olunmasının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün Norveç ve Finlandiya gibi risk, tehdit ve tehlikelerin uzağında olduğunu düşünen birçok ülke dahi savunma harcamalarını artırma, askeri sanayi yatırımları yapma, savunma ve güvenliğini geliştirici tedbirler alma ihtiyacı hissetmektedir. NATO Savunma Bakanları toplantısında hassasiyetle üzerinde durduğumuz iki konu olan terörizmle mücadele ve ihraç kısıtlamalarının kaldırılması konularına bir kez daha dikkati çekeceğiz. Pençe Kilit bölgesinde PKK'nın 30 yıldır girilmeyen bölgelerine girdik. Bir de üstüne kilidi kapatıyoruz. Artık kilidin kapatılmasına çok yakın olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz diye Yaşar Güler önemli ifadeler kullanmıştı. Yaşar Güler açıklamalarının son kısmında ne demişti? Artık Pençe Kilit bölgesinde yavaş yavaş her şey tamamlandı. Kilidi atıyoruz demişti. İşte kıymetli dostlar, tam da bu konuyla alakalı. Sizleri ben bir Irak'ın Duhok bölgesine götüreyim mi? Duhok bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede çevirme yaptı ve bazı köylere girişi terör münasebetiyle engelledi. Bölge kaynakları tarafından çekilen videolar bir karşımıza gelsin. Görmüş olacağınız üzere Duhok bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları tam gaz devam ediyor. Sadece operasyon yapmıyoruz, artık bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle de Irak'la imzalanan anlaşma çerçevesinde artık iyice kontrolü ele almış durumda. Mesela görmüş olacağınız üzere Ahmediye bölgesinde giriş Türk ordusu tarafından kontrollü bir şekilde sağlanmakta. Bazı köylerin kontrolünü Türk Silahlı Kuvvetleri şu an kendi imkanlarıyla sağlıyor. Hatta kıymetli dostlar, artık o denli ince eleyip sık dokuyoruz ki bölgede kendini sivil olarak lanse edip ama normalde terör örgütlerine hizmet eden kişiler bir GBT sorgusundan geçiyor. Daha sonrasında oldu da evet gerçekten bunlar masum mu dedik. Araçlarına beyaz bayrak takaraktan köylerine giriş yapıyorlar. Zaten an be an Türk Silahlı Kuvvetleri insan hava araçlarıyla bölgeyi izlediğinden dolayı beyaz bayrağı eğer araçlarına koymazlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri için her an bir hedef haline gelebilirler. Şimdi tabii sosyal medyada bu görüntüler paylaşıldı ya, sözde terör destekçisi gruplar da şey diyor işte, bu asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta resmen işgal gerçekleştiriyor. Biz bölgesel Kürt yönetiminin kontrolünde olan köylere dahi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden izin alarak giriyoruz diye kendileri böyle büyük bir yaygara koparma peşindeler. Fakat aslında burada hiçbir gariplik yok. Eğer ki o köyler, eğer ki o sıkıntılı bölgeler terör örgütlerine hizmet etmemiş olsaydı zaten Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede bulunmazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığı emin olun ki bölgede bulunan sivillerin de aslında tam bir can güvenliği demektir. Saha hakimiyetimiz tam da bu şekilde. Şunu da belirteyim. Kış aylarında bileceği üzere özellikle Duhok bölgesinde, kırsal alanda, dağlık bölgelerde bir sis çöküyor kıymetli dostlar. Hani görüş mesafesi 2-3-5 metreye kadar azalıyordu. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl PKK daha operasyona taze başladığımızdan ötürü bazı üslerde yani henüz çalışmalar tamamlanmamıştı ve sızma operasyonları gerçekleştirmişlerdi. Fakat bu sene mesela öyle olmayacak. Önümüzde kış sezonu olacak. Artık iyice Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yerleşti ve hemen devamında daha öncesinde köyden çıkarlardı, sızma yaparlardı tepeye, hemen köyün üzerinde bulunan tepeye. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri köyün hakimiyetini de bırakmıyor. Köyde de biz varız, tepede de biz varız. Hadi sıkıysa gelin diyoruz bundan sonra. Yani kıymetli dostlar, bu kış PKK terör örgütü öyle kafasına göre üstlerimize sızma Allah'ın izniyle gerçekleştiremeyecek. Bunun önlemleri de görmüş olacağınız üzere sahada bu şekilde alınmakta diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Yunanlara gideceğiz. Yine Yunanlılar çıldırdı. Öyle bir
iddia var ki ortalıkta dolanan, gerçekten de yer yerinden oynar. Doğruluğu var mıdır? Bence vardır iddianın. Ne diyor Yunanlılar? Son olarak da dün Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet TUSAŞ'a bir ziyaret gerçekleştirdi. TUSAŞ'ta kim var? Bizim Kaan'ımız var değil mi? Kıymetli dostlar, Yunanlılar diyor ki Suudi Arabistan Türkiye'den 100 tane Kaan savaş uçağı alacak diyor. Sebebi neymiş? Sebebini isterseniz haberimizin detaylarını da öğrenelim. Metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Pentapost diyordu ki Suudi Arabistan ABD'den talep ettiği F-35'lerin yerine 100 Türk Kaan savaş uçağı almayı düşünüyor diye haberine başlık atmıştı Pentapost. Haberin detaylarında doğrulanmamış raporlar Suudi Arabistan'ın önemli sayıda Türk Kaan savaş uçağı almaya hazırlandığını iddia ediyor. Arap devletinin geçmişte F-35 tipi Amerikan yapımı son teknoloji savaş uçağını satın almakla ilgilendiği açıklanmıştı. Ancak ABD hükümetinin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek böyle bir satışı onaylamayı reddettiği söyleniyor. Son olarak da Yunan basını ve elbette Türkler Kaan'ı Suudi Arabistan'a ihraç etmek istiyor. Çünkü bu şekilde bölgede stratejik bir müttefik elde edecekler diye haberini bu şekilde sonlandırmıştı. Şimdi biliyorum bazılarınız şaşırdı. 100 tane Kaan. Ne demek ya? Şimdi düşünsenize bir. Tutarı bir hesaplayın. Ben şimdi net bir rakam yok. Milli Muharip Uçak Kaan kaça satılır, kaça verilir? Ama 100 tane savaş uçağı ne demek ya? Yani kıymetli dostlar, Allah'ın izniyle bunlar zaten yaşanacak gelişmeler. Durun siz şöyle, Kaan iyice bir ete kemiğe bürünsün. Kaan artık seri üretime yavaşça bir yaklaşsın. Ondan sonra gelecek ihracat haberlerine bir bakın siz. Özellikle de Arap Yarımadası'ndaki o Amerika'dan, Rusya'dan istediğini elde edemeyen ülkelerin hepsi Türkiye'nin kapısını çalacak. Sonra Türkiye ne yapacak? Kafasına göre rahatça fiyat verebilecek. Niye? Çünkü adamlarda zaten para var. Belki de mesela biz 100 tane Suudi Arabistan'a Kaan İnşallah veririz. İhracat versiyonundan bahsediyorum. Hani hepsini bir kenara koyun. Suudilere Kaan verilir mi Türk teknolojisi? Bunlar ihracat versiyonu olacak. Biz onlara inşallah 100 tane Kaan verirsek zaten onlardan aldığımız parayla 30 tane Kaan'ı biz kendimize bedavaya yaparız. Düşünsenize. Allah'ın izniyle bunlar yaşanacak. Olası gelişmeler. Şu an önümüzde tek bir gerçek var ki ilk önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlısıyla Milli Muharip Uçak Kaan'ımız bir girsin. Daha sonrasında çok güzel ihracat haberleriyle inşallah sizlerin karşısında olacağım diyorum ve şimdi hazır mevzuyu bitirmeden Kaan dedik ya, kıymetli dostlar, Kaan'a ilişkin çok önemli iddialar var. Mesela o iddialardan bir tanesi hangisi? Kaan'ın yeni teknolojilerinden sürekli bahsediyorum ya. Son olarak Milli Muharip Uçağımız Kaan ne yapacakmış biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Milli Muharip Uçağımız Kaan bir it dalaşında dogfight'a girmiş olsun düşman savaş uçağıyla. Yunanistan diyelim. Yunanlar işte Rafael aldılar ya. Aldılar. Yunanlıların Rafael ile Milli Muharip Uçağımız Kaan Adalar Denizi üzerinde bir it dalaşına girmişken Milli Muharip Uçağımızın içerisinde bulunan yapay zeka ne diyecek biliyor musunuz pilotumuza? Diyecek ki mesela işte Rafael şu pozisyondan geliyor. Milli Muharip Uçağın burnunu şöyle yaparsak radar yansıması en az şekilde olacak. Bundan dolayı burnunu birazcık diker misin diye pilotumuza uyarılarda bulunacak. Yani yapay zeka sistemi Milli Muharip Uçağımızın hayalet konuma geçmesine yardımcı olacak. Gerçekten de bu daha önce duyurulmamış bir teknolojiydi. Yani Milli Muharip Uçağımız Kaan çok sıra dışı teknolojilere de sahip olacak desek aslında pek de yanlış olmaz. Merakla, heyecanla ülkecek Milli Muharip Uçağımız Kaan için tüm kalplerimiz atmakta. Hayırlısıyla gel be yakışıklı diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bilineceği üzere bugün Malatya'da ne yazık ki 6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Tekrardan Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Depremin büyüklüğünün 6 olmasına bir ülke sevinmemekteydi. Depremin 6 şiddetinde olması İsrailleri memnun etmedi. İsrailli sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de 6 büyüklüğünde deprem oldu haberinin altına bu görmüş olduğunuz gerçekten de insanlıktan nasibi almamış yorumları yaptılar. Görmüş olacağınız üzere işte umarım bu sefer yardım göndermeyiz. İşte keşke 13,3 büyüklüğünde deprem olsaydı. Umarım onlara yardıma koşmayız. İşte gitsinler Hizbullah'tan veya Hamas'tan yardım istesinler diye gerçekten de çok iğrenç yorumlarda bulunmuşlardı. Ankara'da önemli bir misafir vardı. Barzani. Ankara'ya gelen Barzani, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın tarafından karşılanmıştı. Daha sonrasında Barzani Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Hani dedim ya Kuzey Irak bölgesinde artık sessiz sakin nokta atışı
dışı operasyonlar yapıyoruz diye. Büyük ihtimalle zaten gündem Kuzey Irak'tı. Gerçekten de hani beni derinden sarsan bir habere uzanıyoruz. Sputnik'in haberiydi. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Tokayev ne dedi biliyor musunuz Ermenistan hakkında? Kazakistan için Ermenistan güvenilir ve kendini kanıtlamış bir yakın ortaktır. İkili ilişkilerin her alanda dinamik ve ilerici bir şekilde gelişmesini memnuniyetle belirtmek istiyorum diye bir ifade kullanmıştı Tokayev. Hemen devamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan. O da ne dedi biliyor musunuz Kazakistan için? Kazakistan bizim için güvenilir ve dost canlısı bir ortaktır. Başarılı bir şekilde gelişen ekonomik ilişkimizi vurgulamak istiyorum. Dostluğumuzun, ilişkimizin uzun ömürlü olacağına eminim. Çünkü bunların tarihi kökleri var diye Haçaturyan dikkat çekici ifadelerini sonlandırmıştı. Ukrayna'da durum artık gitgide kötüleşiyor. Ukrayna nüfusu resmen yok olmaya gidiyor. Ukrayna'da dönen iddialara göre ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna yönetimine seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi hakkında baskı yapmaktaymış. Ukraynalı güvenlik personelleri de Ukrayna içerisindeki tüm eğlence mekanlarına baskın yapmaktalar ve orada eğer Ukrayna'da askerlikten kaçmış gençler varsa onları silah zoruyla askere alıyorlar. Ukrayna'daki durum şu an gerçekten de oldukça sıkıntı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kısa bir habere gideceğiz. Kosova kendisini bir ülke olarak görmeyen Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçtiğimiz günlerdeki milli maçlarda 3-0 mağlup etti. Ne güzel olmuş ya. İşte bu skorla Kosova devletinin varlığından haberdar olmuştur artık Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Hazır Güney Kıbrıs Rum yönetimi dedik. Bilineceği üzere dün 15 Ekim'de New York'ta Ersin Tatar'la Güney Kıbrıs lideri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres üçlü bir yemek yiyecekti. Yemekten ne çıktı diye soracak olursanız vallahi pek bir şey çıkmamış. Zaten Ersin Tatar'ın şartları belliydi. Hiçbir şekilde ben konfederasyon falan filan görüşmem diyordu. Dediğim gibi karınlarını doyurmuşlar. Kalkmışlar öyle elle tutulur ciddi bir çözüm çıkmamış. Bundan dolayı haberini dahi sizlere uzun uzun aktarmak istemedim diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.